Size bu videomda Sultan 1. Mustafa'nın hayatını anlatacağım. 1. Mustafa doğum tarihi 1591 Manisa, ölüm tarihi 20 Ocak 1639 Topkapı Sarayı İstanbul. 15. Osmanlı Padişahı, 94. İslam halifesidir. Akli dengesi bozuk olan 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürmüştür. Psikolojik rahatsızlığının zamanla geçeceğini savunanların ısrarıyla padişah yapıldı. Menfaatlerini 1. Mustafa'nın padişahlığının devamında gören kimseler onun keramet sahibi bir veli olduğunu iddia ediyordu. Akli zayıflığı nedeniyle padişahlık yapamayacağını anlaşılan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi sağlandı. Bulunduğu odanın kapıları üstüne kapatılarak hapsedilen 1. Mustafa'nın yerine 2. Osman tahta çıkarıldı. 1. Mustafa'nın ikinci kez tahta oturması ise 2. Osman'ın öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanma ile oldu. Hayatı: babası Sultan 3. Mehmet'tir. 1. Mustafa'nın abaza asıllı olan annesinin ismi kesin olarak bilinmemektedir. 1. Ahmet tahta çıktığında tek erkek kardeşi olarak bulunan Mustafa'nın hayatına dokunulmadı. Ayrıca 3. Mehmet'in 19 kardeşini öldürtmesinin halk tarafından nefretle karşılanmış olmasının da öldürmemesinde bir etkisi vardı. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. Padişahlığı öncesi: 1. Mustafa'nın tahta çıkması ve öldürülmemesi üzerindeki genel kanı kendisinden birkaç yaş büyük olan kardeşi Ahmet'in 14 yaşında tahta çıkması üzerinde Osmanlı hanedanının geride kalan tek erkek üyesi olması ve yeni padişahın henüz bir erkek çocuğu bulunmadığından da hayatını dokunulmadığı şeklindedir. İstanbul içinden geçerken Handan Valide Sultan'ın alayına denk gelen bir balyozun raporuna göre de öldürüleceği lafının sürekli konuşulduğu söylenmektedir. Bu dedikodu ve baskı yüzünden hayatı boyunca ölüm korkusu yaşamış ve bu durum akli dengesini yitirmesine yol açmıştır. Handan Sultan ölümüne kadar 1. Mustafa'nın öldürülmesine engel oldu. Onun vefatından sonra Sultan Ahmet'in çocukları olunca öldürülmesi fikri yeniden akla geldiyse de devlet adamları Şehzade Mustafa'nın hasta ve zararsız olduğu hakkında padişahı ikna ettiler. İlk saltanatı: 1. Ahmet öldüğünde en büyük oğlu Mahfiruz Hatice Sultan'dan doğma genç Osman 13 yaşında olduğu için hanedanın en kıdemli erkek üyesi olması bakımından 1. Mustafa'nın tahta çıkarılmasına karar verildi. Sultan 1. Mustafa ağabeyi Sultan 1. Ahmet'in vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta geçti. Osmanlı padişahlarının 15.'si olan 1. Mustafa devlet meseleleriyle ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmediyse de bu durum devlet erkanı tarafından göz önüne alınmadı. Ancak gerçekten 1. Mustafa devlet işleriyle ilgilenmeyip devlet işlerini ehline teslim etmek istedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indirildi. Yerine 2. Osman geçti. Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan edilen Yeniçeriler 19 Mayıs 1622'de 2. Osman'ı tahttan indirdiler. İkinci saltanatı: genç Osman'ın isyancılar tarafından öldürülmesiyle 1. Mustafa tekrar tahta çıktı. Bu sırada Sultan 2. Osman'ın Veziri Azam Kara Davut Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. 1. Mustafa Davut Paşa'yı azletti ancak isyanlar durmadı. İstanbul'da oluşan karşılıklar ve karışıklıklar, Anadolu'da meydana gelen isyanlar Osmanlı Devleti'nin başına devlet işlerinden anlayan ve bunu yapmak isteyen bir padişahın bulunması gerekli kılıyor. Şeyhülislam Yahya Efendi ve devlet terkanı 1. Mustafa'nın yerine 4. Murat'ın geçmesi konusunda karara vardı. 1. Mustafa 1,5 yıl daha hüküm sürdükten sonra akıl sağlığı bozuk olduğu için 10 Eylül 1623 tarihinde Şeyhülislam'ın fetvası ile tekrar tahttan indirilip yerine 11 yaşındaki diğer yeğeni ve Kösem Sultan'ın oğlu olan 4. Murat geçirildi. 1. Mustafa annesinin ve kızlar ağasını özendirmelerine rağmen kadınlarla ilgili ve alaka duymamış ve çocuğu olmamıştır. Sultan 1. Mustafa tahttan indirildikten sonra 15 yıl daha yaşadı. 20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda geçirdiği bir sara krizi nedeniyle öldüğü sanılmaktadır. Bir rivayete göre ise de 4. Murat'ın emriyle öldürtülmüştür. Ayasofya Camii'nde Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir. Fatih Camii olayı:
Osmanlı Vezir-i Mere Hüseyin Paşa, seyitlerinden olduğu söylenen bir kadıyı dövdürmesi üzerine ulema ve tarikat şeyhlerinin tepkisiyle karşılaştı. 1623'te Fatih Camii'nde toplanan ulema onu kafir olduğunu ileri sürdü ve kanının helal olduğunu belirtti. Yönetime karşı tepki gösteren çok sayıda Müslüman din adamı Fatih Camii'nde toplanarak isyan etti. Başlangıçta uzlaşmaya çalışan Fatih Camii'ndeki toplanan din alimlerinin derhal dağıtılması için saraydan karar çıktı. Dönemin Vezir-i Mere Hüseyin Paşa'nın verdiği emir ile isyan bastırılmak istenince askerler yola koyuldular. Bu durumu öğrenen Fatih Camii'nde toplananlardan birçoğu çeşitli sebeplerden ileri sürerek oradan ayrılarak dağıldılar. Askerler isyan yerine vardıklarında orada namaz için bulunan ve isyanla ilgisi olmayan halk dahil olmak üzere din adamlarını öldürdüler. Cesetleri ise lağım ve kuyulara atıldı. Kişiliği: İlk defa tahta çıkan 1. Mustafa denizdeki balıklara altın atıyor, karşısına çıkanlara para dağıtıyordu. Saltanat hazinesini boşaltacak bir hale getiren bu davranışları ile dikkat çekiyordu. Üstelik bir defasında oturduğu köşkün önünde orta oyunu oynatıp seyrederken oyunculardan birini çok beğendiği için ona saray hazinesinin en kıymetli mücevherlerini pencereden atmıştı. 1. Mustafa zamansız sokağa çıkıyor, etrafındakilere para dağıtıyordu. Divan toplantı halindeyken içeri girerek vezirlerin kabuklarını çıkarıp yuvarlıyordu. Oturduğu köşkün önünde aynısını art arda tekrarlatarak orta oyunu oynatıp pencereden seyrediyordu. Eşi ve çocuğu bulunmamaktadır. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayalım.